Peter Weber, Olivia Hatherread'in Tracy Chevalier'in aynı adlı romanından uyarlanan İnci Küpeli Kız senaryosunu ilk okumaya başladığında, bunun ilk uzun metrajlı filmi olarak yapmak istediği türde bir film olduğunu düşünmemişti. BBC'de oynanan, Masterpiece Theatre dönemi kostümlü kibar dramalarının hayranı olmadığını itiraf ediyor. Ancak Weber senaryonun derinliklerine indikçe hikayenin katmanlarının çok daha derinlere indiğini fark etti. Vermeer ile genç hizmetkarı Grayet arasında köklü ve son derece cinsel bir ilişki vardı. Bu, yalnızca görünüşte değerlendirilemeyecek kadar karmaşık, katmanlı bir dokuya sahip bir hikayeydi. Scarlett Johansson, ünlü Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in evinde işe alınan genç hizmetçi kız Grayet'i canlandırıyor. Grayet'in sanata karşı, yetiştirilme tarzıyla örtüşmeyen esrarengiz bir ilgisi var. Vermeer'in çalışmalarından etkileniyor ancak kendi sosyal konumu nedeniyle kendisinden uzak durması gerekiyor. Çok geçmeden Grayet'le ilgilenen kişi Vermeer'in kendisi olur. İlk başta onu, pencerenin yanında duran ve çalışan bir kadını tasvir ettiği bir tablo için bir tür stand-in olarak kullanıyor. Her ikisinin de bu oturumları gizli tutması gerekiyor çünkü bu tür davranışlar toplum tarafından tamamen uygunsuz görülecektir. Vermeer şu anda zaten onurlu ve saygı duyulan bir ressamdır. Alt sınıfla ilişki kurmamalı. Vermeer, Grayet'e sanatını ve efsanevi ışık kullanımını öğretiyor, ancak bu ilişkide açıkça usta ve öğrenci ilişkisinden daha fazlası var. Sonunda, İnci Küpeli Kız, adını alacak olan yeni eserinin konusu olarak Grayet'i kullanıyor. Vermeer'in karısı Katerina kısa sürede durumdan şüphelenir ve bu hizmetçi kızın evinden alınmasını ister. Vermeer, onu masum olduğuna ikna etmek ve Grayet'i tam anlamıyla hizmetçi olarak görevde tutmak için elinden geleni yapıyor. Bu arada Grayet, Vermeer'in baş patronu kalitesiz Van Ruijven'in saldırılarını savuşturuyor. Grayet ile Vermeer arasında neler olup bittiğini biliyor ve bunu kendi avantajına kullanmayı planlıyor. Ayrıca kasabının oğlu Pieter ile de arkadaş oldu. Pieter, Grayet'e aşıktır ve her ne kadar onunla ilgilenmeye gelse de onun gerçek sevgisinin, en azından cinsel açıdan, Vermeer'e olduğu açıktır. Ancak bu asla tamamlanamayacak bir ilişkidir. Weber, Grayet rolünde yalnızca Scarlett Johansson'u görebildiğini söyledi. Onun için savaştı ve bu savaşı kazandığı için hepimiz şanslıyız. Genç yaşına rağmen Johansson günümüz sinemasının en iyi aktrislerinden biri olduğunu kanıtlıyor. Bir paspas ve süpürgeyi eline almak ve bir aksan edinmek onun çok yönlülüğü açısından sadece çocuk oyuncağıdır. Colin Firth gizemli Vermeer rolünü, aynı zamanda gizemli bir şekilde oynuyor. Johannes Vermeer'in hayatı hakkında çok az şey bilindiğinden, Firth'ün karakterini temellendirecek pek bir şeyi yoktu. Romandan, senaryodan ve Vermeer'in hayatı hakkında az bilinenlerden alabildiği her şeyi aldı. Uzun saçları, tehditkar ve cinsel görünümüyle Firth, şehvetli bakışları ve koyu renk gözleriyle Johansson'un çekiciliğini yansıtıyor. Filmin üçüncü yıldızı ise Eduardo Serra'nın zarif kamera çalışması. Film sanki parlak ve incelikli ışıklandırmayı Vermeer'in kendisi ayarlamış gibi görünüyor. Pencerelerden ve kasabanın pazarının çekimlerinden geçen ışık ışınları, 17. yüzyıl Hollanda'sına hayat veriyor. O kadar doğal görünüyor ki, filmi sarmadan önce Serra'nın Weber'ı güneşin doğru konuma gelmesini beklemeye zorlamadığına inanmak zor. Özellikle İngiliz televizyonunun İnci Küpeli Kız filmindeki yönetmenliğiyle tanınan Weber, uzun metrajlı bir film yapımcısı olarak seçkin bir beceri sergiliyor. Üniversitede sanat okuyordu ve sanata, özellikle de Vermeer'in çalışmalarına olan sevgisi filmde çok açık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu film kolaylıkla çok sıkıcı olabilirdi ama bunun yerine derinlere kök salmış bir cinsel gerilim ve Grayet ve Vermeer gibi üç boyutlu ve büyüleyici iki karakterle dolu. İnci Küpeli Kız'a karşı tek işaret, ara sıra gecikmesidir. Zaman zaman ilerleme hızı biraz yavaş gibi geliyor ve film orada burada birkaç ufak dokunuştan faydalanmış olabilir. Weber, bu yıl ortaya çıkan, ilk kez yönetmenlik yapan etkileyici bir sınıfa katılıyor. Bu, tipik kibar film yapımı döneminiz değil. Onun sanat tarihi konusundaki becerisi ve bilgisi, Serra'nın akıllara durgunluk veren kamera çalışmasıyla birleşerek, İnci Küpeli Kız'ı basit bir tarihsel kurgu eserinden çok daha fazlası haline getiriyor.